Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yeni keşfetmiş olduğum helyum madenciliği anlatacağım. Daha öncesinde kripto para madenciliği ile ilgili birkaç video yaptım. Genellikle işte Ethereum üzerine, ekran kartı mining sistemlerini falan incelemiştik. Şuraya kartlarına bırakıyorum. Oradan da ayrıca ekran kartı mining sistemini düşünüyorsanız o videoları muhakkak göz gezdirmenizi istiyorum. Şimdi arkadaşlar bugün ülkemizde yeni popüler olmuş, Avrupa'da veya da dünyada birkaç aydır daha fazla var da hatta bu yılın yani 2021 yılının başından beri var. Ama ülkemizde son 2 aydır falan çok popüler bir sistem geldi. Bu da nedir? Helyum madenciliği arkadaşlar. Öncelikle bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoda beğenerek bunu bana belirtin. Ayrıca da kanalıma abone olursanız bana ekstradan destek vermiş olursunuz. Helyum madenciliği nedir derseniz burada arkadaşlar HNT denilen bir coin var. Binance veyahut da birçok borsada listelenmiş durumda. Şu anda bu coin'in yani ben bugün video pazar günü çekiyorum. Bugün 26 Aralık. Evet 26 Aralık saat 8.30'da çekiyorum şu anda videoyu. Coin'in değeri şu anda 40 dolar civarında. Yani yükseldikçe geliriniz artacak, azalırsa da geliriniz azalacak arkadaşlar. Fakat bunun sistemi çok farklı. Nasıl derseniz şu şekilde bakın küçücük bir cihazı var. Modem gibi bir cihaz. Biraz da ben size kutunu açınca göstereceğim cihazın nasıl bir şey olduğunu. Ethereum'daki gibi böyle koca koca rig sistemleri, ekran kartları, anakartlar, SSD'ler falan hiçbir şey yok. Evinizde sadece bir internet, kablosuz veyahut da kablolu bir internet ve bu cihazın olması yeterli. Peki arkadaşlar bu iş nasıl oluyor derseniz şimdi biraz teknik olarak girersek çok karışır. Ben şöyle söyleyeyim sizlere. Bununla beraber arkadaşlar bir data yani bir ağ örülüyor. Yani internet ağı örülüyor arkadaşlar. Bu diğer cihazlarla beraber internet üzerinden coin kazanmasını sağlıyor. Bu şekilde size gelir kazandırıyor. Yani etrafınızdaki cihazlara göre bunun da geliri artıp veyahut da azalabiliyor. Öncelikle gelin cihazı bir kutusundan çıkaralım. Gördüğünüz gibi bakın benim şu anda bu yani videoda kullandığım ise Heltek'in. Tabii ki de ben bu cihazı nasıl edindim? Kripto için sağ olsun her zaman ulaştığımız bir yer var. RZ Bilgisayar. Rıza kardeşim sağ olsun ona anlattım bu durumu. Böyle bir şey var. Sende bunun cihazı var mı? Bunun bir videosunu yapmak istiyorum diye. O da sağ olsun bana hemen Heltek'in bu cihazını gönderdi. İncelemem için bana oldukça da fazla bilgi verdi. Teşekkür ediyorum buradan kendisine. Aşağıya açıklamalara linkini bıraktım. Eğer siz de bu cihazdan temin etmek istiyorsanız RZ Bilgisayar'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok ufak bir şöyle kutusu var. Ön tarafta şöyle bir tane gördüğünüz gibi modem ve anteni. Onun haricinde zaten başka bir şey yok. Gerçekten boyutları bile çok küçük. Kutusundan çıkanlar arkadaşlar modemin kendisi. Bir adet güç adaptörü var. Ayrıca bir tane de anteni var arkadaşlar. Harici bir anten takmanız gerekiyor bunda. Kendi içinde çıkan 3.5 dB'lik bir anteni var. Ben birazdan size bu anten mevzusunda detaylı bir şekilde anlatacağım. Gördüğünüz gibi cihaz gayet böyle fümeyle siyah renk tarzında. Boyutları olduğunca küçük. Yani bizim bu Android TV Box'lar vardır ya. Onun boyutlarında olabilecek kadar küçük bir cihaz. Arka tarafında bir tane LAN portu, bir tane güç adaptörünün girişi, Type-C girişi var ve bir tane de anten girişi var arkadaşlar. Onun haricinde herhangi bir cihazda giriş çıkış portu yok. Şurada küçük ufak bir reset butonu var. Antene bu cihazın bağlı olmuyor arkadaşlar. Biraz daha uzak bir mesafede yani cama yakın olması gerekiyor. Bu yüzden altında bir tane çift taraflı bant var. Bunu bir yere sabitlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Hele imkanınız varsa dışarıya koyarsanız çok daha iyi bir çekim gücü sağlar. Tabii ki de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunun üzerinde yani bu Heltek markasındaki gelen bu 3.5 dB'lik anten biraz zayıf kalıyor. Bize çünkü ortalama 10 ile 20 kilometre arasında bir mesafe lazım. Böyle bir anten olursa çok daha iyi gelirler kazanabilirsiniz. Bunda da Rıza özellikle bana bahsetti yani RZ Bilgisayar bu kendilerinden satın alındığı takdirde ekstradan içine 6 dB'lik bir anten konuluyor. 6 dB'lik anten de şu anda 13-15 km arasında mesafe sağlayabiliyor sizlere. Bu da zaten gelirinizi oldukça arttırabilecek bir mesafe. Peki arkadaşlar şimdi bunun kurulumunda nasıl olacak? Bunu evinizde, ofisinizde, köydeki evinizde her yerde yapabilirsiniz ama tek bir şart var. Bölgenizde yani çekim gücünün içerisinde yani çekim alanının içerisinde bir adet cihaz olması lazım. Eğer hiçbir cihaz yoksa atıyorum işte bir ilimizin en ücra kasabasında oturuyorsunuz. Bu cihazı aldınız. Yakınlarınızda yoksa bu cihaz biraz sıkıntı yaşarsınız. Yani belki gene 50 kilometreye kadar falan belki kurtarabilir ama ya ki onu sanmıyorum bile kurtaracağını ama yakınlarınızda bir cihaz yoksa geliriniz çok düşük olacak. Cihaza verdiğiniz para biraz boşa gitmiş olur. Yani biraz daha merkezi bir yerde oturmanız gerekiyor ama tabii ki de çok içeride de olmaması gerekiyor. Yani atıyorum bulunduğunuz 1 kilometrelik alanda bu cihazdan 10 tane var. Bu zaman da geliriniz bu sefer paylaştırılıyor. Ama atıyorum sizin mahallenizdeki tek cihaz sensin. İki mahallelerinizde yani 5-10 kilometrelerde bir tane daha cihaz var. Aynı şekilde böyle işte bu zaman mesela böyle bir konumda cihaz çok daha fazla gelir kazandırıyor. Gerçekten biraz karışık gelebilir, kafanız karışmış olabilir ama bunda aynı alan içerisinde değil daha çok geniş alana yayma stratejisi sundukları için
gelir kazandırıyor sizlere. Tabii ki de geniş alanda olunca otomatikman size de gelir fazla düşüyor. Tabii ki de aynı alanda işte 2 tane cihaz var, üçüncüyü ben almayayım diye bir şey yok arkadaşlar. Onda da çok güzel gelirler kazanıyor. Ben birazdan size gelirlerini de göstereceğim. Çünkü bu madencinin ekstra bir avantajı var. Dünyada kim ne kadar kazanıyormuş anında öğrenebiliyorsunuz. Gerçekten çok şeffaf bir yönetim sistemi var. Peki bu cihazı nasıl kuracağız? Bir adet telefonunuz olması gerekiyor. Zaten akıllı telefonunuzun hepsinde bir Bluetooth var. Girdiniz Android marketiniz veyahut da iOS marketinizde hangisi varsa. Burada arkadaşlar hotspot'un ben şu anda ekran kaydı açamıyorum. Sizlere bazı kullanım kılavuzundan şeyler vereceğim. Çünkü uygulama gizliliğinden dolayı ekran kaydı açmanıza izin vermiyor. Helium Hotspot uygulaması var. Bunu indireceksiniz. İndirdikten sonra arkadaşlar kaydolmanız gerekiyor. Kaydolduktan sonra size bir 12 şifrelik alan gelecek. 12 şifre alanı ister başka bir yerden fotoğraf, bakın ekran görüntüsü alırsanız olmaz veyahut da bir yere not almanız gerekiyor. Sıra sıra size o 12 şifreyi söyleyecek. İşte birinci sırada hangisi vardı, ikinci sırada hangisi var diye. O şifrelere girdiniz. Ondan sonra bu işlemleri hallettiniz yani. Ardından arkadaşlar bir parola falan da belirlemeniz gerekiyor buna girerken. Unutmayacağınız bir parola belirlerseniz iyi olur. 6 haneli bir parola isteyecek sizden. Burada bakın hotspot kısmı var. Buradan add hotspot yani cihaz ekle diyeceksiniz. Bizim bugün elimizde Heltek var. Yani siz hangi marka cihaz aldıysanız arkadaşlar onu seçmeniz gerekiyor. Mesela Heltek'in Indoor Hotspot var. Bunu seçeceksiniz. Bakın diyor ki özellikle cam kenarında olması. Şöyle bir şey var. Anten ne kadar çok çekim alabilirse yani evin içinde bunu arka odalara saklarsanız çekim gücü düşecek. Geniş alana yaymak istiyor. Mesela atıyorum deniz kenarına falansanız çok daha iyi avantajları var arkadaşlar. Çünkü deniz kenarındaki evlerde frekans daha uzağa gidebildiği için çok daha fazla cihaza bağlanabiliyor. Burada bakın sizlere özellikle söylüyor. Mesela işte masa altı gibi böyle gizli saklı yerlere koymayın diye. Bunları da tamam diyeceksiniz. Anladım diyeceksiniz. Cihazı çalıştırın. Ardından da Bluetooth'unuzu açın diyecek. Şu anda ben cihazı burada açmadım. Burada arkadaşlar cihazı Bluetooth'tan tarayacak, buluşacak. Ardından da cihaza Wi-Fi bilginizi girdikten sonra kurulum tamamlanacak. Tabii hemen tamamlanmaz para kazanacak mıyız? Maalesef bunda öyle bir şey yok. Yani bir Ethereum sistemi gibi değil. Bunda arkadaşlar yaklaşık 3 gün bekliyorsunuz. 3 gün boyunca peki bu cihaz ne yapıyor? Yani 3 gün demeyeyim de internet hızınıza göre biraz değişebiliyor. Ortalama 2 ile 3 gün minimumda 20 megabit internet hızının olması gerekiyor evde. Yani 8 megabitlik, 16 megabitlik internetli evlerde bu cihazdan çok fazla gelir kazanamazsınız arkadaşlar. Hızlı bir internetiniz olması gerekiyor. O yüzden de biz minimum 20 megabit diyoruz buna. Bu cihaz 2-3 gün süresinde yani kendisi içerisine indirmesi gereken bir setup dosyası var. Bunu genel merkezden çekiyor. Çektikten sonra bunun kurulumlarını yapıyor. Size havuzdan yani zincirden bir yer ayarlıyor. Diğer cihazlarla bağlantı kuruyor. Ardından kazmaya başlıyor. Yani bu da ortalama 2 ile 3 gün sürebiliyor arkadaşlar. Hemen kurulu kurmaz neden para kazanmadım diye düşünmeyin. Bir ortalama 2-3 gün sürebiliyor. Diyelim kurdunuz, her şey başladı, artık para kazanmaya başladınız. Şimdi sizlere onları anlatacağım. Explorer.helium.com diye bir site var. Burada arkadaşlar dünyadaki bu cihazlardan kimin ne kadar kazandığını direkt görebiliyorsunuz. Şimdi ben sizler için bir tane şöyle İstanbul'da bir lokasyon seçeceğim. Bakalım ne kadar kazanıyormuş. Şurada mesela bakın hafif böyle biraz uzakta kalmış. Diğer cihazlara daha iyi bağlanabilecek gibi. Bir bakalım ne kadar kazanıyormuş buna. Hemen şöyle bir Polonezköy civarında diyor galiba. Şu anda mesela bir cihaz seçtim arkadaşlar. Burada hangi konumda? Bu Darıca diyor. Kocaeli Darıca. Az öncekini seçemedim. Biraz telefondan zor oluyor. Mesela bakın şu anda size tabii ki de bu HNT olarak ödeme yapıyor. Yani cüzdanınıza bir HNT olduktan sonra cüzdanınıza aktarabiliyorsunuz. İşte Binance'da olur, hangi borsada olursa o cüzdanınızı eşleyeceksiniz burada arkadaşlar siteden. Burada arkadaşlar bir HNT'ye geçtiği zaman cüzdanınıza aktarılıyor. Mesela bu arkadaş şöyle 24 saatte 0.34 HNT kazmış. Yani şu anda güncel değeriyle 13 dolar. Bu cihazı ne zaman almaya başlamış? 5 gün diyor galiba. Bakalım. Bir haftada 67 dolar. 30 günde de 349 dolar kazanmış. Pardon, ben yanlış görmüşüm. 349 dolar, yani bir aydan fazladır bu cihaz aktif çalışıyor ki bazı yerlerde cihaz büyük ihtimal elektrik falan kesmiş. Şurada bir sıfırlandığı kısımlar var. Ona rağmen 349 dolar kazanmış. Şu anda 349 dolar 11 liradan çarptığımızda ne kadar yapıyor? 3835 lirayı kazanmış. Peki bu cihazın değeri ne kadar? Onu da söylemeyi unuttum arkadaşlar. 2200 dolar civarında bir fiyatı var. Şu anda yani Reze bilgisayardan aldığım fiyat bilgisi bu şekilde. 2200 dolara ekstradan 6 dB'lik anten dahilinde satış fiyatı bu şekilde.
Hemen başka bir örnek bulmaya çalışacağım sizler için. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Şimdi bu Tekirdağ'da seçtiğim var bir tane de. Bir aydan fazladır kullanıyormuş bu cihazı. Bakalım bu bugün 0.16 diyor ama ara ara çok kesintileri var. Büyük ihtimal ya elektriğe gitmiş ya da bakın 4 dBi diyor. Biraz da düşük bir anten kullanmış. 12 metreye aslında düşük yani. Bunda arkadaşlar ne kadar yükseğe koyarsanız da sizin için o kadar avantajı var. Yani mesela 6 katlı bir eviniz varsa veyahut da çatınız varsa çatıya koyarsanız çok daha iyi olur. Mesela bunda 12 metreye korumuş 4 dB antenle aslında düşük ayarlamış. 24 saatte 6 dolar, bir haftada 31 dolar, bir ayda da 141 dolar kazanmış. Az kazanmış. Çünkü çok daha iyi kazanabilecekleri varken iyi ayarlayamamış maalesef. Mesela bu arkadaş 20 metreye yüksekliğe konumlandırılmış. 12 dB'lik anten. Çok güçlü bir anten kullanmış. Tebrik ederim buradan. Akıllı kullanmış kafasını. 24 saatte 13 dolar kazanmış. Şöyle bir aylık kazancına da bakalım. Bir ayda da 241 dolar ki arada kapatmış. Bakın şurada görüyor musunuz? Son dönemde kapanılan dönemler var. Şurada bakın görebiliyorsunuz. Kapatmış, kapatmasa belki de bir 250-300 dolar arası kazanabilmiş. Yani şöyle arkadaşlar, bulunduğunuz bölgeye göre değişir ama ortalama 250 dolardan başlayan, yani 200 dolar diyeyim hatta en garantisi olsun. Çünkü aldığınız bölgenin veyahut da cihaz çokluğuna göre olabilir. Neredeyse cihazı aktif bir şekilde kullandığınızda elektrik kesintisi vesaire olmadan 200 dolar gibi bir ücret kazanabiliyorsunuz. Bu da şu anda minimum sizlere 2500 TL gibi bir ücret kazandırıyor. Yaklaşık cihazın fiyatı şimdi dolar bazından sürekli geliyor. TL'ye çevirmek çünkü dolar kuru çok oynak olduğu için şu anda mesela 23 bin liraysa aylık 2500 lira neredeyse 8-9 ayda cihaz parasını çıkaracak. Ondan sonra artıya geçmiş olacaksınız. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir özellikle bir konu var. Bu cihazlar her elektrik kesintisinde veyahut da yanlışlıkla fişi çekilirse biliyorsunuz ki internetinizin IP'si gidiyor. Yeni bir IP geliyor. O zaman ne oluyor? Cihaz tekrardan, çünkü hep her seferinde tek seferlik IP ile giriyor. Tekrardan kendine bir sıfırdan kurulum yapıyor. Yani sıfırdan kurulum dediğim o 2-3 günlük süre var ya, tekrardan yapabiliyor. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? İnternet servis sağlayıcınıza gideceksiniz, işte Türk Telekom, Türknet'tir, Türksat'tır hangisi ise statik IP yani sabit IP alacaksınız. Sabit IP çok düşük bir ücreti var zaten onun. Yani 20 lira ile 100 lira arasında internet servis sağlayıcılarına göre değişiyor arkadaşlar. Bunu aldığın zaman cihaz elektrik kesildi mi hiç sıkıntı yok. Geldi elektrik tak tekrardan çalışmaya devam ediyor. Ama IP'niz her seferinde değişirse böyle bir sıkıntı var. Bu masraftan da kaçınmayın arkadaşlar kesinlikle. Bu arada ben görüştüğümde RZ bilgisayarlar biliyorsunuz lokasyon seçimi çok önemliydi. RZ bilgisayar bizden satın aldıkları takdirde biz gelir olarak kazandırabilecekleri en uygun lokasyon garantisi veriyoruz dediler. Bu arada ben bunu özellikle sizlere iletmek istiyorum. Yani gelir getirebilecek en iyi lokasyonu ayarlayabileceklerini özellikle ilettiler arkadaşlar. İlk sefere mahsus lokasyonunuz ücretsiz. Atıyorum eviniz değişti, başka bir şehre taşındınız. 10 dolar karşılığında da yeni lokasyon ayarlıyorsunuz. Yani her seferinde 10 dolar öderseniz lokasyonunuzun yerini değiştirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, sizlere helyum madenciliği ile ilgili bildiklerimi aktardım. Tekrardan bu cihazla ilgili bir uzun süreli bir kullanım, ne kadar gelir kazandık bunlarla ilgili de bir video yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi bu cihazdan temin etmek isterseniz aşağıya linkini bıraktım. RZ bilgisayara ulaşabilirsiniz. Ben de olabildiği kadar sizlere deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.